Herkese merhaba Paris'ten. Paris lezzetler videosunu ayırmaya karar verdim. Gezilecek yerleri ayrı bir videoda izleyeceksiniz. Yenilecek şeyleri ayrı bir videoda izleyeceksiniz. Şu anda Paris'teyiz. Şimdiden size iyi seyirler. Şimdi sıcak çikolata. Şimdi sıcak çikolata içmeye geldik. Burası meşhur bir mekanmış. Araştırırken burayı da buldum. Geldik, oturduk. İçerisi çok kalabalık. Şu an bu havada dışarıda oturuyoruz. Gördüğünüz gibi hasta oluyorum şu anda. Bilmiyorum sesimden anlaşılıyor mu da burnum falan tıkandı. Bu işin sonu hastalık, çok belli. Olsun. Sağlık olsun. Yani birazdan göstereceğim size. Kapıda şu an sıra var. İnsanlar sıra bekliyorlar. Dışarısı dolu, içerisi dolu. Boş olan masalarda ıslandıkları için boşlar zaten. Biz uçaktan indiğimizden beri, yani gezmeye daha doğrusu başladığımızdan beri ilk defa oturduk. Telefonlarımızın şarjı bitmek üzere. Onları powerbank'e taktık. Çantalarımız su gibi, montlar su gibi. İçine geçirdim senin montun şu an. Bilmiyorum. Benim şu an üstüm de ıslandı, yani artık montum çok ıslandığı için içime de geçti. Ayaklarımız su gibi. Olsun, yine de devam. Lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. Emek veriyoruz arka planda. Orada gözükmese de. Şimdiden teşekkürler. Şöyle göstermek istiyorum. Orada da sıra bekleyenler var. Buralar dolu. Şu boş masalarda ıslak olduğu için oturulmuyor. Sıcak çikolatalarımız geldi. Şununla getirdiler. Bu kadar doldurdu herhalde. Usulü bu. Aşkım, içinde daha var mı? Baktın mı? Demek ki usulü bu kadar koyuluyor. Bir tane yanında kurabiye getirmişler. Yanımızdaki masada soğan çorbası içiyorlar. Burada çok meşhurmuş. O kadar güzel şey koktu ki. Galiba bundan sonra da onu yiyeceğiz. Şimdi sıcak çikolatanın hemen tadına bakmak istiyorum. Şimdi ünlü gurme tadım yapıyor. Güzelmiş. Güzel mi? Güzel. Ya şöyle. Nasıl? Üstüne mi ekleyelim? Bazı sıcak çikolatalar böyle çok sanki, nasıl desem, su tadı geliyor ya. Bu öyle değil. Güzel yani. Bence de. Ya insanlar yazmışlar ki hayatımda içtiğim en iyi sıcak çikolata falan. Hani yorumlar bayağı şeydi. Güzeldi gerçekten. Bayağı güzel. Güzel güzel. Aşkım, şurası yansıma yapıyormuş. Ben de zannediyorum ki kameranın köşesi ıslak falan, o yüzden buğulu çekiyor zannettim. Halbuki oradan kaynaklanıyormuş. Şunu söylemek için açtım. Asıl bu şeyden bardağı doldurmamalarının sebebi, bardakları çabuk soğutuyor sıcak çikolatayı. Sıcak kalsın diye orada bırakıyorlarmış. Onu fark ettim şu an. Sen de fark ettin mi sıcak, yani bayağı koyduğun sıcak, zaman? evet. Geldiği halinden daha sıcak, hatta yeni koyduğumuz. Sıra devam ediyor. Artık insanlar ıslanan masalara da oturmaya başladılar. Biz de soğan çorbasına bakıyoruz. Şöyle şunu söylemek istiyorum dikkat edenler için. Soğan çorbasını et sulu yapıyorlarmış. O da yemeyenler için, et sulu yemeyenler için de sebze suyuyla yapılan da varmış. İşte helal gıdaya dikkat edenler bunu sorarak varsa sebze sulusunu yiyebilir. Biz şimdi soracağız. Varsa biraz sonra onu da gösteririz. Sıcak çikolatayı içtikten sonra yorumlamak gerekirse bizim de bu konuda ortak fikirdeyiz. Hayatımızda içtiğimiz en iyi sıcak çikolataydı. Buralara yolunuz düşerse siz de mutlaka uğrayın. Şimdi biz sadece gördüğünüz gibi 2 tane sıcak çikolata aldık. Çorbayı alamadık çünkü çorba internet sitelerinde et suyuyla yapıldığı yazıyor. Yani sormadık açıkçası. Şimdi bir otele geçeceğiz. Biraz ısınalım. Hasta olmamamız lazım bu gezi için. Daha sonrasında belki akşam tekrar buralara geliriz. Fiyatını söyledim mi hatırlamıyorum. 2 tane sıcak çikolata 20 euro. Şimdi verip kalkacağız. Ama şöyle bir şey var, yani büyük ihtimalle 2 fincandan daha fazla çıktı. Sadece 2 fincanlık bir şey değil mi aşkım? Yani 2'şer bardak içmişizdir herhalde ikimiz de. Evet. 2'şer bardak, yani yarım yarım içtik. Yani yarım 3-4 bardak içtiğimize göre tam 2'şer bardak içmişizdir yani. Can Öyle. you get a recipe? Recipe can take it. Yeah, thank you. İşte şimdi yurda gidip
Şimdi otele geçip biraz ısındıktan ve dinlendikten sonra akşam belki duruma göre tekrar çıkarız. O zaman görüşmek üzere. Paris'te ikinci lezzet durağımızdayız. Burası aslında bir pastane. Sıra var ve içerisi gerçekten çok kalabalık. Şimdi buraya girip devam edeceğiz. Ahmet biraz sırayı beklemek zorunda kaldı. Aşkım kaç dakika beklemişsindir? 15-20. Olmuş mudur o kadar? Olmuştur. Yani evet biraz kalabalık. Hala da şöyle göstereyim. Sıra devam ediyor yani. Ama masalar boş, alıp gidenler var demek ki. Direkt alıp gidiyorlar. Kruvasanlar bu şekilde. Çikolatalı aldım galiba ikisini değil mi? Şey yok muydu pistaçolu? Antep fıstıklı. Göremedim. Şeyde yazıyor da internette. Sormadım mı? O bizim şeyde yediğimiz yuvarlaklar var ya. Onlardan var galiba. O kruvasan diye geç, New York roll, New York yuvarlağı diye geçiyor. Bak şurada var ya bak. En başta. Arkadan çok yazılı. Çikolatalar böyleymiş. Bizim bildiğimiz normal kruvasan şeklinde olanlar böyle biraz daha eşkenar, dörtgen gibi Sade. olanlar. Sadeymiş. Ama Berlin'de onun içindeki çikolata koyuyorlar. Evet. O yüzden olmuyor demek ki. Sonuçta kruvasan dediğinde Paris. Buranın şeyi değil mi? Evet. Bunlar ne diyorsa o. Öyle şimdi yiyip sonra tekrar görüşelim. Ne kadar verdin bu arada bunlara? 20. 20. Yani iyi değil mi? 3 kahvelere desen 6. Geri kalan oldu. Yani biraz çok iyi değilmiş. Ama tabii burası çok meşhur bir fırın. Bir kerelik olur. Sadece tatlı, kruvasan çeşitleri değil. Aynı zamanda işte farklı tatlılar, pastalar, sandviçler de var. Onun dışında birçok kruvasan çeşidi var. Şimdi o tarafa gidemiyorum. Sıra hala gördüğünüz gibi olduğu için. İşte biz hangilerini yemeyeceğimizi bilemediğimiz için direkt çikolatalısını aldık. İşte bu kremaları yeniyor mudur onu bilmiyoruz açıkçası. O yüzden de bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten pastanenin önünde bile, fırının işte önünde bile şey yok mu? Böyle bir buram buram tereyağı kokusu. Evet. O koku. Şöyle kruvasan yiyeceğiniz zaman dikkat etmeniz gereken şey domuz yağıyla yapılıyormuş. Eğer dikkat ediyorsanız tabii ki buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada tereyağıyla yapılıyormuş. Öyle araştırdım. O yüzden biz burayı tercih ettik. Zaten gelir gelmez de buram buram tereyağı kokuyor. Ona dikkat edebilirsiniz. Gerçekten güzeldi. Yani biz çok kruvasan yiyen birisi değiliz. İşte Berlin'de gitmiştik. Berlin'deki de çok güzeldi. O burada kruvasan olarak geçmiyor. Tabii kruvasanın ne denir memleketi burası. Evet. Ana vatanı burası. Güzeldi gerçekten. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Buraya listenize ekleyebilirsiniz. Lezzet durağımızın 3.'süne geldi sayılır. Aşkım listemde şu kafede var. Oradan sonra buraya da gelelim. Her kafe. Burası. Bura mı? Aynen. Ama sonra. Şimdi buraya gelmiyoruz. Biraz daha devam edeceğiz. Şimdi gidiyoruz. 3. durağımıza ne yiyeceğimiz şimdilik sürpriz olsun. Şimdi geldik makaron almaya. Diğer taraf bir yer daha var. 2 yan mağaza. Orası makaronuyla ünlü. Ama buranın puanları oranınkinden daha yüksek. Burası aynı zamanda bir çikolata dükkanı. Ama biz çikolata yemeye Belçika'ya gideriz değil mi aşkım? Efendim? Ha. Ben buna neyse çıkınca anlatayım. Şimdi burada makaron alıp deneyeceğiz. Burada değişik tatlılar var. Bilmiyorum ki. Tatlı değil de bu börek mi ne bu? Bilmiyorum, anlayamadım. Kıymalı gibi değil mi? Kaşarlı gibi. Burada tatlılar var. İşte burada yine çikolatalar. Öbür tarafta da çikolatalar var. Bence onu biz alıp çıkalım. Ama içinde alkol olup olmadığını sormamız lazım. Makaronlarda alkol olabiliyormuş çünkü. Ha, yazıyor evet bak. Şimdi şöyle ki ben hiçbir zaman makaronun tadını merak etmedim açıkçası. Hayatımda galiba ilk defa da senin bana gönderdiğin güller vardı, hatırlıyor musun, bir kutuda? Evet. Ev videomuzu izleyenler orada biliyorlar aslında. Beyaz kutum var benim, çiçek kutum. Onun için Ahmet bana biz sevgiliyken güller göndermişti. Onun çekmecesinde de papatyalar var şu anda. Orada makaronlar vardı. Aşkım dur, buradan ilk sağ. Onun işte çekmecesinde de makaronlar vardı.
O zaman yemiştim. Bu arada onlar bozuk çıkmıştı. Ahmet büyük ihtimalle Almanya'dan gönderdiği için peşine düşmeyeceğini düşünüp böyle bir şey yapmış olabilirler diye düşünmekteyim. Çünkü ne zaman bana çiçek gönderse uygulama üzerinden hep bir sıkıntılı geldi yani. Onunla alakalı olabilir. İlk o zaman yemiştim yani. Böyle olumsuz bir anım var makaronlar. Sonrasında burada yedim ama bir kere. Ama bunun benim yediğimle hiç alakası yok. Harbi mi diyor? Ya ama benim yediğim şeydi. Senin yediğin ama evet karşılaştıracak. Aslında Berlin'de bir de Kaufland'dan almamış mıydık biz sanki? Hatırlamıyorum ki. Misafirler için mi almıştık? Bir şey için mi almıştık? Yok biz Hatırlayamadım. kendimiz almadık bence onu. Ama benim yediğim zaten marketten alınmıştı. Nerede yediğimi hatırlamıyorum da belki o dediğin aynı şeydir. Marketten alınmıştı diye Fark var düşünüyorum. Ama aşkım yok muydu? Onun dışı falan sertti. Bu sert değil ki. Bu biraz yumuşak bir şey. Evet. Doğru. Yani o böyle dışı çıtır çıtırdı. Farklıydı. Bu farklı yani. Tabii dediğim gibi şimdi o zaman yemiştim. İlk bozuk yediğimi saymıyorum. Bir de şu anda yedim. Yani o yediğimle bunun alakası yok. Bu arada zaten aşkım makaron da zaten Fransız şeyi. Fransız tatlısı. Yani şu an şey gibi oldu sanki hani o muydu bu muydu kıyaslıyoruz gibi oldu da aslında yapmak istediğimiz o değil yani. Normaldekilerle farkını şey yapmak istedik. Ama dediğim gibi normal gidip bir hani Berlin'de de makaroncudan alıp yemedik. Evet. O yüzden çok yorum yapabileceğimiz bir konu değil ama bu güzel. Abi ve Berlin'de zaten makaron... Var ya kolum o kadar ağrıdı ki. Söyle aşkım. Makaroncu diye bir şey yok. Mark yani ben hiç görmedim belki. Ben de görmedim. Hastanelerde vardır da. Belki. İşte Genelde markettekileri marketlerde biliyoruz. dolap bölümünde satılıyor. Evet. Şöyle. Ne diyeceğimi unuttum şu an. Oo. Burada. Kaşında. Onun dışında da şöyle. İçindeki her renk farklı bir tat. Şu an biz vişneliyi yedik. Bir de diğer yediğimiz neliği de anlayamadım. Mayhoş bir tadı var ama Ben de anlıyorum. tam limon gibi de değildi. Mango olabilir mi? Olabilir. Belki mango olabilir. Yani üst üste yediğimiz için tadını çok ayırt edemedik. Şimdi yorumumuz bu şekilde. Bir sonraki durakta görüşürüz. Geldik sıradaki restoranımıza. Soğan çorbası içmek istiyoruz. Burası vegan ve vejetaryen bir restoran. Hemen şu yanımda göstereyim yan anlatırken. Şimdi içeri girip soracağız. Burası 2.30'da kapanıyor. Şurada da göstereyim. Restoran vejetaryen olmasına vejetaryen da internette araştırdım. Soğan çorbası içebilmek için aslında araştırdım. Burası çıkmıştı. Burada da soğan çorbası yokmuş maalesef. Ya sanırım soğan çorbası içemeyeceğiz aşkımız. Bulacağız bir yerde. Umarım yani geçen gün sıcak çikolata içtiğimiz yerde işte ilk gittiğimiz adreste çok da güzel kokuyordu yani çok da güzel gözüküyor. Herkes de içiyor gözüküyor yani görüyoruz. Ama bulamadık inşallah buluruz. Şimdi önümüze gelen bir tane restorana baktık. Soğan çorbası da varmış. Çalışana sorduk veganmış. İçinde herhangi bir et ürünü bulunmuyormuş. Şimdi buraya oturduk. 2 tane de çorba söyledik. Henüz gelmedi. Ben size burayı göstermek istedim. Eğer gelirseniz sizin de haberiniz olsun diye içmek isterseniz. Ama siz yine de tekrar sorarsınız. Dediğim gibi biz sorduk. İçinde hiçbir et ürünü bulunmuyormuş. İsmi Cafe Paris. Buraya gelebilirsiniz. Siz de tekrar dediğim gibi sorarsınız. Paris'in bageti meşhur. O bageti şimdi biz de yiyeceğiz. Çorbalarımız sonunda geldi. Üstünde kaşar var. İçinde ekmek var aşkım. Evet. Gördüğümüzde fark etmemiştik değil mi başkalarındakine? Ya da o ekmeği yedi yanımızda yedi ya. Olabilir. Biz üstünde komple kaşar sandık ekmeği görmemiştik. Belki burada da öyle yapıyor olabilirler. Bilmiyorum arasında. Şimdi yiyip tadına bakacağız. Öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Dün biz işte soğan çorbası araştırırken yorumlarda şey yazıyordu. Soğan çorbası fakirlerin yediği bir yemekmiş. Evet. Ama çok popüler olmuş. Şimdi turistler yiyormuş falan. Buranın yerlileri anladığım kadarıyla çok Yemiyor herhalde. ya yemiyor aynen. Aynen. Ama bilmiyorum çok güzel bir kokusu var. İnşallah tadını da beğeniriz. Çorbanın tarzına bakar mısınız? Resmen şeyler. Hiç böyle hayal etmemiştim soğanları. Rondodan falan geçer diye düşünmüştüm. Değişik bir tarzı var. İçinde de ekmekler var. Adam dediği şey de haklı bence. Öyle.
Yazmıştı ya işte bu fakirlerin yemeğiydi falan diye. İçine ekmek doğrayıp yiyorlarmış işte. Tek soğan varmış evde. Aynen. Bence kaşar bile sonradan eklenmiş olabilir içine. Olabilir. Ama tadı güzel değil mi? Tadı iyi. Ben bu çorbayı mesela evimizde yaparım. Yenir yani. Çok güzel, lezzetli. Tarife bakıp yiyebiliriz evet. Değil mi? Güzel, lezzetli bir çorba. Hatta evde yapınca et sulu da yapılır yani. Et sulu yaparsın, daha lezzetli olur. Aynen. Çorba bence güzeldi ya. Ben sevdim çorbayı. Güzeldi evet. Bir de doyurucuydu yani. Mesela iştahımızı kesti şu anda. Normalde Şöyle üstüne yani- yemek de yiyecektik. Evde kolay da yapılabilir bu çorba. Yapılır ya. Soğanı Soğanları haşlarsın, doğru düzgün et suyu. doğramamışlar. Aynen. Yani Kaşar. yapılır. Hani tarifine onun bir bakarız. Rendelenmiş kaşar. Hatta YouTube'da beraber yaparız. Güzel de olur. Bu ne böyle daptar bir sokak? Güzelmiş. Işıklarıyla falan. Oh be. Yedik sonunda şu çorbayı. Gerçekten yemesem içimde kalacaktı ya. Dün o kadar canımız çekti ki akşam yemek için restoran bak hiçbir yerde bulamadık. Çünkü şimdi detaylı bilgi de bulamadık yani. Yapan yerler olabilir. Hani tabii öyle girip bütün restoranların sitesinde bakamıyorsun için et suyu var mı yok mu ya da işte helal mi değil mi. Zaten helali bilmiyorlar şey olarak, helali de mesela Vegan şöyle yani, biliyorlar, vegan domuz eti yemiyoruz diye biliyorlar, bir de alkol kullanmıyoruz diye biliyorlar aslında. Genel olarak bu konularda uyarıyorlar da hani eti kestiremeyebilirler haliyle. Öyle işte ara ara bulamadık dün. Dünü biraz öyle şey yaptık. Çok şükür yedik gerçekten. Şu an çok mutluyum. Şimdi Güzel. gideceğiz bir sonraki şeylerimize. Daha ekler yemedik, ekler yiyeceğiz, sufle yiyeceğiz. Ratatouille diye bir ana menüleri var. Bu ne ya? Hem yaya yeşil yanıyor hem araba geçiyor. Bekliyorlar herhalde belki. Herhalde. Ratatouille var, meşhur yemeği, onu yiyeceğiz falan. Daha işimiz bitmedi yani. Devam edelim. Dediğimiz gibi çorba hem doyurucuydu hem de bir çorba 11 euroydu. Yani diğer gördüğümüz yerlere göre daha uygundu. Diğer gördüğümüz yerlerde 15 euro falandı. Ya biraz daha Çorba. aslında o kadarlık bir çorba değil. Bence Ama de değil. Biraz turistik yani turist şey tamamen. aynen öyle. Yani yoksa o kadar edecek bir çorba bence de Yoksa değil. Berlin'de mesela çorba dediğin yer her yerde maksimum 6. Yani evet. Ama burada böyle turistik olduğu için bence. Ya da mesela şöyle Paris'te değil de mesela buranın daha kırsal yerlerine gitsen Tabii daha başka ucuza şehirlere yer- mesela yersin. bir restoranda ben inanıyorum ki 5-6 euroya veriliyordur bu çorba. Aynen. Ya bir de şöyle bir şey var. Katedrale karşı içtik yani çorbayı. Ha, içtiğimiz yer Mekanın da güzeldi, evet. etkisi vardır hani fiyatta. Ama dediğimiz gibi mesela o sıcak çikolata içtiğimiz yerden falan daha uygundu. Onun dışında da söyleyecek bir şey yok bence çorbayla ilgili. Gidelim sıradaki yere. Kafe burası arkadaşlar. Şimdi bir restorana geldik. Dur. Dışarıda oturacağız. Şu an saat kaç aşkım? Benim saatim doğru mu? 11.50. 11.50. 11.50. Mutfak tam 12'de açılıyor. Siparişlerimizi verdik. Kaç dakikada gelir bilmiyorum. Baştan bir kahveyle başlamak istedik. Şu an dediğim gibi mutfak kapalı. Kesme şeker getirmişler. Bu kesme şeker ama Erzurum kesme şeker. Şu esmer. Aynen. Sen Erzurum'daki kesme şekerlerden hiç görmemişsin. Gördüm. Gördün mü? Dedemden. Gerçekten öyle mi içiyor? Aynen. Bu ondan değil ama tam. Bu tozu Ya benziyor. tozu sıkıştırmışlar. Diğeri tam böyle kalıp büyük. Evet. Evet. Şey kesiyorlar. Abi bu deden öyle mi içiyor? Ha. Görmedim ben onu. Bayağı seviyoruz. Birleştiğimizde kurabiye geldi. Şimdi kahvemizi içeceğiz, sonra tatlılarımızı yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an aşkım saate bir bakar mısın? Kaç geçiyor? Servis bence çok hızlı geldi. Saat 12. 2 geçiyor 12. Evet. Süper. 2 dakikada nasıl yetişti? Aynen. Demek ki ya çok iyi. Belki de hızlandırmışlardır Belki insanlar burada diye. Arkadaşlar bu krem brûlée diye yazılıyor. Fransa'ya meşhur bir tatlı. Bu da profiterol. Biz buna çok şaşırdık. Bizim Kandırılmışız profiterol ya. pudingin içinde 3 tane top. Biz çok kandırılmışız. Bu da sosu. Birazdan onu döküp yiyeceğiz. Sonra görüşürüz. Bu arada kahvesi çok güzel. Tatlılarını şu anda bilmiyorum ama bence buraya eğer Bazilika'ya gelirseniz kesinlikle gelin. Çok yakın zaten. Yürüyerek 5 dakikada geldik. Zaten yeni açıldığı için de şu anda boş, kalabalık da değil. Çok da güzel bir ortamı var. Şöyle göstereyim. Profiterol 13 euro.
Bir de krem brûlée 12 euro. Biz onun dışında kahve ve su da aldık. Aşkım karşıya doğru geçelim. Bir de karşıdan göstereyim burayı. Şöyle bir değirmenin altında kafe. Yani içerisi çok güzel. Fiyat belki biraz normale göre yüksektir. Onu bilemiyorum. Başka bir yerde sormadık açıkçası. Belki normalde de böyledir. Onu bilmiyorum. Ama çok güzeldi. İçeride bir garson var. Eşi Türkmüş. Türkçe konuşuyor. Çok da iyi birisi. Biz çok sevdik. Buraya uğrayabilirsiniz. Bence krem brûlée'den başlayalım. Hafifti ya. Bayağı. Hafif bir tatlıydı. Güzel bir tatlıydı. Biraz muhallebimsi ama muhallebiyle pek alakası yok yani. Evet. Tadı tarif edebileceğim bir tatlı değil şu an. Güzeldi bence. Profiterol'e gelecek olursak biz kandırılmışız. Bizim yediğimiz profiterollerin bununla hiçbir alakası gerçekten şey olarak yok yani. İçerisinde bir kere bizde muhallebi gibi bir şey olsa da bunun içerisinde dondurma var. üstündeki hamur bizim yediğimize göre daha kalın. Bizim yediğimizin hamuru ince. Aynı aslında mantı ama daha böyle çıtır ve kalın. Evet. Yani biraz daha hamurun daha fazla geliyor yani. Çikolatası da puding gibi değil. Biraz daha böyle bitter çikolatalı gibi. Profiterol yapanların çikolataları böyle aslında. Aynen. Bir tık acı bir aynen. Çikolata. Biz evde ev profiterolü puding gibi. Aynen. Yani bizim yediklerimize pek benzemiyor. Evet. Öyle. Şimdi sıradaki durağa devam edelim. Evet arkadaşlar, lezzet durağımızda bir sonrakine geldik. Ekler yiyeceğiz şimdi. Şöyle ratatouille yemeyeceğiz. Ama ben onun için Louis Cafe diye bir kafe bulmuştum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ratatouille de var mı onu da bilmiyorum. Ama ratatouille şöyle. Yani zaten patlıcanlı bir sebze yemeği. Onu her yerde yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Dikkat edenler için söylüyorum bunu. Biz onu yemeyeceğiz. Onun dışında şu anda ekler yiyeceğiz. Daha sonra belki sufle yiyebiliriz. Başka da sanırım her şeyi yedik. Gel aşkım. Sanırım yani bizim yiyeceğimiz her şeyi yedik. Bir tek şu an sufle kalmış oldu. Öyle. Gidelim bakalım ekler nasılmış. Geldik. Şimdi ekler yiyeceğimiz yere. Şuradan ben bir dışarıdan bakayım. Bizde aslında iki çeşit oluyor. Burada sanırım sadece büyük var. Bir de içeride oturacak yer yok. Alıp yiyeceğiz o zaman. Bence birer tane alalım aşkım. Bir karamelli bir şeyle alırız. Çikolatalı. Fiyatı da şu an yazmıyor. 7 euro mu? Kaç? 7 mi anlayamadım. 7 mi? Hı. Bakalım öğrenince onu da gösterelim. Şöyle içeriğini dışarıdan göstermiş olayım. Vallahi ekler konusunda da biraz kandırılmışız ama ne oluyor sakin olun. Şey kadar değil, profiterol kadar değil, benziyor yine bizimkine. Bizde küçükler de oluyor. Büyükten ziyade aslında bizde çok küçükler oluyor genelde. Bizimkinin içindeki krema biraz katı. Onun dışında benziyor. Bunun kreması sıvı. Mesela Antep fıstıklı aldık. İçinde Antep fıstıklı krema var ve sıvı, böyle ısırdığınız anda akıyor yani arkadan. Ama gerçekten çok güzeldi. Fiyatı 7 euro. Bence fazla. Ama işte bir kere yiyeceğiniz için biz veriyoruz yani. Artık o kişisel bir tercih. Bence bu da buranın meşhur bir tatlısı ama bence Fransa'da bunu çok yediğini düşünmüyorum yani. Niye? Daha çok turistlere yönelik bir yermiş gibi sanki. Ya burası öyle olabilir, bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Ama güzeldi. Değil mi? Evet, güzeldi. Ya Fransızlar bilmiyorum ki, işte fiyatları bilmediğimiz için. Mesela hani bu şimdi Fransızlara göre de pahalı mı? Bir de şimdi ekleri en iyi yapan yerse mesela bu normaldir belki fiyatı. Yani. Mesela dışarıda mesela herhangi bir yerde 4 oluyorsa burada da 7'dir. Olabilir. Bilmiyorum onu. Yeri çünkü böyle elit bir yerdi yani. Evet, öyle görünüyordu. Zaten yorumlara bakarak, araştırarak gittik biliyorsunuz ki. Güzeldi de yani. Bir sonraki yerde suflede eğer bulabilirsek görüşürüz. Ve son olarak sufle yemeye geldik. İnşallah vardır. İnternetten araştırdım. Buralarla ilgili söylemek istiyorum. Açılış saatleri ve kapanış saatleri farklı.
O yüzden mutlaka gideceğiniz yeri açılış kapanış saatine bakarak gidin. Heh? Deros ama. Yok değil. Ha şurası. Bak sufle. Şurada Le Sufle. Önünde bak sufle şeyi var. Geldik. Mutlaka bakarak gelin. Mesela burası bir 4'te kapanıyor. Öğlen 4'te. 7'de tekrar açılıyor falan gibi. Farklı açılış kapanış saatleri var. Kontrol ederek gelin. Açık mı? Evet. Şöyle. Şurada da var gerçi sufle. Orada da var, orada da var. Anlayamadım. Şurada sufle. Çeşit. Evet bayağı varmış. Bizimki ya. chocolate Sandığımız kadar sufle değilmiş. klasik. Aynen. Apple'lı bir sürü şey var. Cidden bayağı çeşit varmış. 14 euro. Hadi gel gidelim. Buraya gelecekseniz rezervasyon yaptırarak gelin. Çünkü içerisi çok dolu. Yine arkada yer buluyorlar size oturtmak için ama ben şöyle kendime bakarak konuşayım olmazsa. Şu an içeriği gösteremiyorum gerçekten. Çok dolu. O şekilde. Suflelerimiz geldi. Çikolata sosu böyle ayrıca geldi. İçine açık. Güzel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tencerede ben pişmemiş diye yemiyoruz ya. Bu da demek ki tarzı böyle. Çikolata fark ettin mi? Yine acı çikolata. Şimdi yiyelim, dışarıda görüşürüz. Sufle ile ilgili yani bayağı kandırılmışız. Ama iyi ki kandırılmışız. Bence gerçekten sufle yemenize gerek yok. Yani burada çikolatalı mus da meşhur. Köpük gibi bir şey. Yani öyle anlatabilirim. Nasıl anlatabilirim ki? Öyle anlatabilirim. Krem şanti gibi, köpük gibi bir şey yani. Çikolatalı mus. Bu da aynı ona benziyor. Gerçekten çok zor yedik. Ayıp olmasın diye de bitirdik. Yanlışlıkla çok da lüks bir restorana gelmişiz. Hiç bununla ilgili bir şey yazmamışlardı. Herkes işte suflesinin çok güzel olduğunu falan yazmış. Yani bunun suflesini güzel diyenler acaba yorum yapın. sufle şey olabilirler. Hep bu sufle tarzı bilmiyorlardı. Öyledir yani. Biz bunu bence belki biz de bunu ilk defa yeseydik Türkiye'dekine derdik ki. Kafenin suflesi bundan çok daha iyi. Ya işte biz de bunu ilk mesela düşünsene hiç sufle yemedik. Bunu yiyoruz. Buna alışığız. Türkiye'de sufle yiyorsun dersin ki bununla ne alaka bu sufle? Yani hiç alakası yok. O kadar yok yani. İçinde çikolata falan yok. Rengi zaten gördünüz. Rengi açık renk falan. Yani bilmiyorum. Gerçekten çok zor yedik. Çok da lüks bir restoranmış yani. Buraya keşke dün gelseymişiz. Şimdi eşofmanla çıktık ya da sabah falan gelseymişiz. Eşofmanlarımızı giyip çıktık. Eşofmanla oturan tek bizdik. Herkes içeride takım elbise falan böyle şık şık oturuyor. Rezervasyon yaptırılmış. Biz tabii haberimiz yok. Öyle çat kapı geldik. Yani benim anladığım kadarıyla çoğu kafede fiyatlar bu şekilde. Baktıklarım böyleydi en azından. Yani eğer daha uygun varsa, daha güzel bir yer varsa Fransa'da yaşayanlar ya da işte bilenler, deneyimleyenler yorumlara yazarsa belki bizden sonra gelecek olanlar için de faydalı olmuş olur. Bizim deneyim sufle konusunda pek olumlu olmadı. Profiterol idare eder de yine ya. Kötü değildi ama tabii Türkiye'deki bence daha güzeldi. Değil mi? Ya belki de işte biz o tatlara alışık olduğumuz için ama buradaki profiterol de aynı kulvarda gibi değildi yani Türkiye'dekiyle. Bu farklı bir şeydi. Ya aynen bizim profiterolü bir nevi anlayabilirim ama sufle saçmalıktı ya. Yani. Bayağı şeydi yani. Hiç alakası yoktu. Krem brûlée güzeldi ama. Hafif bir tatlıydı. Güzel bir tatlıydı. Deneyimlerimiz bu yönde. Böyle oldu. İşte yemediğimiz şeyler tabii ki var. Burada krep de çok meşhur. Krep de yiyebilirsiniz. Yani benim genel olarak araştırdığım kadarıyla sokakta işte böyle herhangi bir krepçideki krepler bile güzel diyorlardı. Özellikle onun da bir yeri vardır. Ona da bakabilirsiniz. Biz onu tercih etmedik. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden gelecek olanlar için, yiyecek olanlar için afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, mümkünse de yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.